Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün Barış ve Özgürlük Anıtı'ndayız. Kıbrıs'tayız arkadaşlar. Bugün sizlere Barış Harekatı'nda kullanılan Ç-1974 çıkarma gemisinden bahsedeceğim. İyi seyirler. Çıkarma 1974 gemisi 1978 yılında inşa edildi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet verdi. Ancak en önemli görevi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında oldu. 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekatın bir parçası olarak Türk askerlerini adaya taşıdı. Geminin 250 asker taşıma kapasitesi vardı ve harekatın kritik unsurlarından biri oldu. Barış Harekatı'nın ardından yıllarca aktif görev yapan gemi, 2014 yılına kadar Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet vermeye devam etti. Daha sonra restorasyon çalışmalarıyla müze haline getirildi ve 20 Temmuz 2021'de ziyarete açıldı. Bugün gemi Girne'de Alsancak-Lapta yolu üzerinde Yavuz Çıkarma plajının hemen üstündeki Barış ve Özgürlük Anıtı'nda bulunuyor. Müze olarak ziyaret edilebilen geminin içerisinde harekat sırasında kullanılan mühimmatlar, şehitlerin isimleri, harekata katılan komutanların listesi ve döneme ait fotoğraflar sergileniyor. İç mekanları 1974 harekatının ruhunu yaşatacak şekilde korunmuş durumda. Eğer tarihi ve milli mücadeleye ilgi duyuyorsanız, Çıkarma 1974 gemisini ziyaret etmek, Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesine tanıklık etmenizi sağlayacaktır. Bu gemi sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biridir. Bu gemiyi ziyaret ettiğinizde sadece denizciliğin yüzen bir demir parçasından oluşan gemilerden ibaret olmadığını, insanlığın refah, yaşam, özgürlük ve barış gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu, denizciliğin ise bu tarz askeri düzeylerde fayda sağladığını görebilirsiniz. Denizcilik çoğu insanın aklında yalnızca devasa gemilerden, açık denizlerden ve dalgalardan meydan okuyan cesur denizcilerden oluşur. Ama aslında denizcilik bundan çok daha fazlasıdır. Denizcilik, insanlığın barışı ve özgürlüğü için savaş verdiği, tarih boyunca medeniyetleri koruyan ve şekillendiren bir meslektir. Tarih boyunca denizler sadece ticaret yolları değil, aynı zamanda savaşların ve barış anlaşmalarının merkezi olmuştur. Denizciler sadece gemilerini yönetmekle kalmadılar. Aynı zamanda ülkelerini, halklarını ve özgürlüklerini korumak için mücadele ettiler. Bugün hala denizler ülkeler arasında diplomasi ve dostluk kurmanın en önemli yollarından biri olmaya devam ediyor. Denizciliğin barışla olan bağını anlamak için uluslararası denizcilik anlaşmalarına, ticaret yollarına ve insani yardım operasyonlarına bakmak yeterli. Denizcilik, dünya halkları arasındaki bağları güçlendiren, doğal afetlerde yardım taşıyan, savaş alanlarından insanları kurtaran ve ülkeler arasında diplomasi sağlayan barışçıl bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca doğal afetlerde denizcilerin yardımları, kriz zamanlarında güvenli bölgeler oluşturulması ve çevrenin korunması için sürdürülen denizcilik projeleri bu mesleğin dünya üzerindeki önemini gözler önüne seriyor. Denizciler dünyayı sadece keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda onu koruyup insanlara yardım ediyor. Denizcilik yalnızca su üstünde yüzen demir parçalarından ibaret değil. Gemiler, denizler ve denizciler insanlık tarihinin en önemli hikayelerinin taşıyıcısı oldular. Denizciler yalnızca mesleklerini icra eden kişiler değil, aynı zamanda tarih boyunca barışın elçileri, özgürlüğün savunucuları ve insanlığın koruyucuları oldular. Eğer bir gün denizlere bakarsanız sadece gemileri değil, onların taşıdığı hikayeleri, fedakarlıkları ve tarih boyunca barış ve özgürlük için verdikleri mücadeleyi görebilirsiniz. Bugün denizcilik, barışın ve özgürlüğün dalgalarla buluştuğu bir meslek olmaya halen daha da günümüzde devam ediyor. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizler için Barış Harekatı'nda bulunan çıkarma gemisini ziyaret ettik ve videoya aldık. Evet, kanalda yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zil açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.